Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle belki de satranç oyunundaki en ilginç kuralı paylaşmak istiyorum. Bu da geçerken alma kuralı. Bu kuralı açıkçası ben satrancı öğrenirken, kurallarını öğrenirken öğrenmedim. Satranç oynamayı öğrenmiştim. Daha sonra oynuyorken bir yerde rastgele öğrendim ve çok şaşırmıştım. İlk başta bana hile gibi gelmişti. Çünkü normal kurallara biraz böyle aykırı duruyor. Muhtemelen bunu yaşayan aranızda kesin birileri vardır ve yaşayacak olan da vardır. Bu nedenle bu kuralı sizlerle paylaşmak ve öğretmek istedim ve bu kural neden önemli? Bu videoda onu da paylaşmak istiyorum dedikten sonra hadi gelin arkadaşlar, satranç oyununun en ilginç, en böyle kural dışı diyeyim, kural dışı kuralı deyip birlikte vakit kaybetmeden bakalım. Hadi gelin ilginç geçerken alma kuralına öncelikle çok basit bir örnekle bakalım ki öncelikle anlayalım, sonra daha değişik nerelerde bu kural uygulanabiliyor, nasıl oluyor onlara bakalım. Şimdi bu örneğimizde gördüğünüz gibi oyun sonunda bulunuyoruz ve iki tarafında birer piyonu var. Beyazın piyonu G2'de şu ana kadar hiç oynatılmamış. İlk defa beyazlar oynayacak. Bu durumda arkadaşlar beyaz G2 piyonuyla bildiğiniz üzere bir ya da iki kare ileri gidebilir. Bu tercihe bağlı. Çünkü hiç oynamamışsanız bu piyonla bir ya da iki kare ileri gidebilirsiniz. Bu durumda beyazın iki kare ileri gittiğini düşünürsek işte tam olarak bu durumda siyahlar beyaz piyonu geçerken alma denilen biçimde, yani şu şekilde alabilirler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilginç, hiç bu kuralı bilmeyenler için, ilk defa görenler için şaşırtıcı olabiliyor ama bu kuralı öğrenmeniz çok önemli. Bunu şöyle düşünürseniz kafanıza daha iyi oturabilir arkadaşlar. Sanki piyon bir ileri gitmiş gibi rakip taraf piyonu alabiliyor. Örneğin burada ben piyonu bir ileri gitsem siyahlar nasıl alacaktı? Gördüğünüz gibi piyonun bulunduğu noktada alacaktı. Ama eğer herhangi bir piyonunuzla hiç oynamadıysanız, şu anda beyazlarla bu örneği veriyoruz ve o piyonu iki kare çıkarsanız, burada görüyoruz iki kare çıkıyoruz. Rakip taraf o piyon bir kare ileri çıkmış gibi alabiliyor arkadaşlar. Biz buna işte geçerken alma diyoruz. Şimdi burada yalnız şuna dikkat edin. Burada siyahlar bu piyonu bu şekilde alabilirler. Ama örneğin zaten bu konumda almazlarsa oyunu kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Alacaklar. Eğer almazlarsa, diyelim ki siyahlar şahını bir kenar oynadı. Beyazlar da şahını bir kenar oynadı. Tamamen anlaşılması için anlatıyorum. Siyahlar artık bu piyonu geçerken alamazlar. Bu hareketi ilk anda yapmak zorundalar. Şimdi gelin başka bir konuma bakalım. Burada e, oyunun başlangıcından beyazlar E4 oynasın. E6, D4, D5'te siyahlar Fransız defans oynasın. E5. Şimdi işte bu konumda siyahlar eğer F piyonunu 2 çıkarsa arkadaşlar geçerken alma kuralı ortaya çıkabilir. Şimdi burada siyahların bu piyonu 2 kare ileri çıktığını düşünelim. Kuralımız neydi? Eğer bir taraf piyonunu ilk konumdan 2 kare ileri çıkarsa, rakip tarafın piyonu da tam olarak onun yanında bulunuyorsa o piyonu tek çıkmış gibi alabilir. Burada beyazlar öğrendiğimiz üzere F6'daki piyonu bu şekilde gördüğünüz gibi alabiliyorlar. Adeta bu piyon bir ileri çıkmış ve almış gibi beyazlar alabiliyorlar. Yalnız biraz önce dediğim gibi dikkat edin. Beyazlar diyelim ki F5'e çıktı. Pardon, siyahlar F5'e çıktı. Beyazlar ilk hamlede bunu almayı istemedi ve örneğin diyelim ki at F3 oynadılar ve siyah da at D7 oynadı. Artık beyazlar arkadaşlar bu piyonu bir çıkmış gibi alamazlar. Bu hareketi ilk anda yapmak zorundalar. Peki bu geçerken alma kuralını bilmek neden önemli? Nerelerde işimize yarıyor? Çok önemli arkadaşlar. Oyunun sonuçta bir parçası. Burada da ne kadar kritik olduğuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şu konuma bakın. Burada siyahların üstün olduğunu görüyoruz. Ki aslında geçerken alma kuralı olmasaydı arkadaşlar bu konum beyaza kazanç. Neden öyle? Şimdi bu konumda beyaz şahını hiç hareket ettirmeden piyonu A4 oynayarak A5, A6 şeklinde vezire doğru gidebilir. Ta ki işte geçerken alma kuralı olmasaydı. Mesela burada beyazlar şimdi şahını oynattıkları anda piyonu kaybedecekleri için, ki beyaz şahın gidebilecek bir yeri yok. Burayı piyon tutuyor. Burayı şah tutuyor. Beyaz şah ayrıldığı anda da piyon düşecek ve siyahlar oyunu kazanacak. Bu nedenle beyazın tek şansı bu piyonu sürmek gibi ki, ama bu durumda da işte beyazlar A4 oynadığında siyahlar BA3 alıp arkadaşlar oyunu kazanıyorlar. Burada lütfen şuna dikkat edin. Eğer geçerken alma kuralı olmasaydı siyahlar bu piyonu alamayacaktı ve siyah bir şey yapamayacaktı. Şah ile ileri geri gidecekti ve beyazlar oyunu kazanacaktı. İşte geçerken alma kuralının ne kadar kritik olduğunu bu örnekten görüyoruz arkadaşlar. Umut ediyorum bu videoyla birlikte birçok satranca yeni başlayan oyuncunun bilmediği
oyunlarda karşılaştı ve aslında kritik de olan bir kural olan geçerken almayı öğrenmiş oldunuz dedikten sonra umut ediyorum video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.